Günaydın. Saat 12-12.04 vardiyası için yerimizdeyiz. Yine sabah oldu. Alcer'de bir gün daha başladı. Kıç tarafımızdaki gemi ayrılmış gece herhalde ya da sabah bilmiyorum. Dökme gemisi yanaşmış. Gördüğünüz gibi gemi operasyon ekibi krenleri döndürüyor. Tahliye ve yüklemeye hazırlıyor gemiyi. Şimdi krenler, şu baştaki iki kren döndü. Kıçtaki iki tane kreni döndürecekler. Şu an aşağı iniyorlar oradan. Büyük ihtimalle tahliye ve yüklemeyi kendi krenleriyle yapacaklar gibi tahmin ediyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. Anlayan çekeceğim bakalım. Operatör krende ve dönüşü sağlıyor. Dikkat etmedim. Ne zaman yanaştıklarını bilmiyorum. Keşke benim varlığımda yanaşmış olsaydı tam. Krenleri yeni dönmüşler. Yani yeni yanaşmışlar ama herhalde benden biraz önce yanaşmışlar. Şu ağ operasyonu falan filan da gösterecektim size. Gangway'in etrafındaki safety durum için çekilen ağ. Pakistan bayrağı mı lan o? Evet, operasyonları başlayacak birazdan. Müsait olursam eğer, fırsat olursa başlarken de çekeceğim. Saat öğleden sonra 3'e geliyor. Mükemmele yakın bir gün. Mükemmele yakın yavaşlıkla çalışan bir Genter. Her zamanki gibi Alcer'de bizi selamlıyor. Gene bir şey oluyor herhalde. Bak o teknikten çıkıyor yukarı doğru. Tekniker. Umarım kameranın açısı iyidir. Şimdi baş taraftaki halatlara bir bakacağım. Çok yükseldik. Bir de gitmişken biraz da tiner alacağım. Lim barajına çekeceğim biraz tiner. Yoksa bu liman çekilmez. Evet. Liman tüp var burada. Tüple mi çalışıyor bu? Faaretlere bakacağız. Halatları boşlayacağız. Bu kez hepsine dokunacağız. Bir sonraki vardiyacım sıkıntı yaşamasın. Şöyle bir bakayım. Faaliyetlerim güzel. Halatlarım da fena değil. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Şimdi şu peti şuraya bir bırakalım. Giderken görelim. Baby. Pardon lan, bunlar pitonmuş. Fark etmez. Tipsiz eldivenlerimizi giyelim. Şu telsizimi de çıkartayım. Sesimi de sonuna kadar açayım. Bağırırlarsa duyayım. Şimdi spring'e baktık. Taş. Ufuk kardeşim güzel ayarlamış. Bana bıraktığından beri bu halatlarımız güzel deste. Ama bir tık tam dolamadım. Ufuk. He? Ufuk mufuk. Birazcık sulandıralım. Çocuğu sabahtan beri oraya koş buraya koş. Çocuğu yormuşlar. Boşaltalım. Ya hak. Alttaki toza bak. Şimdi burada tık 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 kaçırabilir. Bakıyorum. Evet, şu an şıkır şıkır. Şöyle yapalım. Evet, güzel kaçtı şu an. Evet. Evet. Hadi yavrum, bir daha vur cibili cibili. Evet, böyle güzel. Şimdi yine bunu tırnağın altına aldım. Halata dokunmamaya çalışıyorum çünkü rüyamda tuhaf halatlık bir rüya gördüm. O yüzden tırnağın oraya elimi sokmadım şu an. Allah tabii ki herkesi kazadan beladan korusun. Gel bakalım.
Halatın üzerinde acayip toz var. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Şu an istediğim gibi. 2, 4, 6, 2, 4, 5. Şimdi gene ırgattan kaçıracağız. Irgatımız açık ama takılı değil. Hemen onu ayarlayalım. Evet. Balatayı açıyorum. Açamıyorum. Kaskım kayıyor. Mükemmele yakın diyebilir miyiz? Şu an şuradan takip ediyorum geminin pozisyonunu. Aldım kerterezimi. Tık 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 tık. Kalp gibi atacak. Kalp atacak aga. Bunun başka yolu yok. Evet, müthiş bir esneme yaşadık. Şu an tık 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 gelen ses normal ırgattaki halattan gelmedi arkadaşlar. Babaya demin boşalttığım için o babada elimle ne kadar çekersem çekeyim santimlik boşluklar var tabii ki mevcutta. Tekrar ona bindiği için yük, buradan kaçırdığımızda babadaki halata bindiği için yük, oradaki gerilimi birazcık da arttırıyor. O tık 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 ses ondan geliyor. Şimdi bir tık daha kaçıracağım. Evet. Şu an çiçek. Çiçek gibi. Bağlıyorum. Tekrar. Havada sıcak, anasını satayım ya. Ayırıyorum tekrar. Tekrar sıkacağım. Şimdi hareket ettiği için buradaki balata bir boşladı. Tekrar sıkıyorum. Çizgiye kadar. Evet. Şimdi bu zaten ırgatta. Dediğim gibi bu beni safety tutacak. Önce bunu kontrol edeceğim. Çok iyi. Bak esniyor, görüyor musun? Bunu istiyorum. Bu kadar yeterli. Belki bir tık da çok bile. Tahliye şu an gördüğünüz gibi baş taraftan yapıldığı için baş taraf daha hızlı yükselecek. O yüzden bu boşluk çok iyi, benim istediğim gibi. Bu sebeple şimdi ırgattan kaçıracağım sadece. Bakıyorum bağlı mı? Değil. Takıyorum bunu. Evet, şu an taktım. Kastanyoluyu açtım. Evet. Şimdi sıkıyorum. Sizden bir şey diyorlar, inşallah bana demiyorlar. Ben halat operasyonundayım babacığım. Benim işim var. Sıktık. Tekrar ırgatı çıkartacağız. Ayıracağız. Tekrar sıkacağız. Acayip martı var. Her yere sıçıyorlar anasını satayım. Her yere sıçıyorlar. Bir de bunların bokları yüzünden gemi yıkanıyor sonra. Hemen şöyle gelmişken bir de fareliklere bakayım. Normalde 2 tane farelik olması lazım ama halat üst üste olduğu için alamıyor büyük ihtimalle. Takamıyor büyük ihtimalle. Baktım. Nice. Evet, şu an baş tarafta her şey istediğim gibi. 2 saat daha bu operasyon devam eder bu şekilde. İşte sizi bir takalım. Şu an ırgatlarda, halatlarda her şey istediğim gibi. Şimdi reis bir boya yapıyor. Kaportaları boyuyor. Onları boyarken yağlı yerleri silecek. Silmesi için tinerli bez istedi. Hazır gitmişken getirir misin dedi. Ben de kendisine daha iyi bir formül ürettim ve böyle bir fıs aldım. Buna dolduracağım, böyle foşur sıkacak ve silmesi daha rahat olacak. Şimdi kaporta dediğimiz durum bu. Bu bildiğin kapı arkadaşlar. Kapı yani bu. Ama buna kaporta diyoruz gemide. Kaporta. Bunlar da silinecek olan yağlı menteşeleri. Bu arada menteşeler normal evlerdeki gibi böyle fıs yağlanmıyor. Burada meme dediğimiz çıkıntılar mevcut. Buralara pompaların uçlarını takıp pompaladığımızda içeri yağ, gres yağ basılıyor. Şimdi boyahanemize gireceğiz. Açık dedi reisimiz. Bakıyoruz. Nasıl açık lan bura? Bir de paint. Orası değil ki. Bura. Açtık. Kaportayı açtığımız zaman boyahane gibi yerlerde havalandırmaya çalıştırmamız lazım önce. İçerideki boya ve tiner kokusunu alması için arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani sağlığımız için buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi içeri giriş yapıyorum. Bismillah. Buradan ışığımı yakıyorum. Şimdi ne yaptık? Önce ışığımızı kapattık. Evet. Havalandırmamızı kapattık. Ve kaportamızı kapattık.
Bravo. Oraya boya sürülmüş, o yüzden kapanmıyor. Bir arada balans operasyonu nasıl oluyor onu anlatacağım. Yani anlatacağım aslında bir sürü şey var da aklıma geldikçe, gördükçe ya da o konuyla ilgili bir tecrübe edindikçe oluyor. Hello my friend. How are you? Cihaz olarak çalışıyoruz abi. Dur o bip kesmem bak buraya yayınlarım ha. Hello my friend. Aleykümselam. Bunlar hava firarları. Balans taklarının direkt olarak bağlantılı olduğu, hava çıkışının ve fazla su taşıntısının buralardan çıkmasını sağlayan dalgalar arkadaşlar. Mükemmel bir insan. Efendi mi efendi, çiçek mi çiçek. Üçüncü kaptan. Adam ya. Kameradan niye kaçıyorsun efendi kaptan? Şov Haber'den geliyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Reis gitmiş herhalde. Vallahi buralardaydı ya. Çaya mı gittiler acaba? Hatta kolay gelsin. Eyvallah. Nasılsın, iyi misin? İyi. Ne istiyorsun abi, söyle bana. Çekiç görebiliyor musun? Çekiç. Gördüm abi. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne yapıyoruz abi burada? Tam motorunu alacağız. Sökeceğiz mi bunu abi? Ustayı içeri mi aldın? Nasıl girdin abi sen içeri? Makinenin havalandırma fanını sökeceğiz. Yerine ne koyacağız abi? Elma mı? Ne olur, armut olur. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Saygılar. Vardiyamız bitti. Karşı başına uğrayalım. Ne yapıyormuş bakalım. Müziğe bak. Samba, DJ'ne. Abi ne yapıyorsun ya? Eğleniyorsun bakıyorum. Müziklere bakar mısın ya? Müziklere bak abi. Kimler bu adam 45-55 yaşında diye ya? Oo. Akşama ne var abi? Izgara bonfile, Of, sebze çorbası, of, patates püresi, of. bir de şeyimiz var. Brokoli, karnabahar, yanına garni, sebze Of, garni. of, of. Anne duyuyor musun anne? Niye gemiye gidiyorsun? Al. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Eyvallah. Şimdi köprü üstüne çıkacağım. Köprü üstünde Cemil abimiz raspa işlemi yapıyor. Ona bakacağım bir. Müsaitken hazır. Size onu göstermek istiyorum. Şu an kırlangıçtayım. İskele kırlangıç. Şöyle manzaramıza bakın. Mükemmel diyebilir miyiz? Şöyle güneşi göstereyim. Aman tanrım. Of! Yoruldum çıkana kadar ya. Şimdi ustaya bakalım ne yapıyor.
Şöyle sessiz sessiz konuşayım. Bağırmadan. Raspa yapılırken pasta olan yerlerin üzeri belli oluyor. Zaten boya biraz kabarmış oluyor. Birazcık da böyle renk değiştirmiş oluyor. En basit oradan anlayabiliyoruz. Japon çekiciyle kırarken pasın üzerini ve biraz da komşu yerlerini de açmak iyidir. Raspa çekici kırma işlemi bittikten sonra tel fırça yapacak. Tel fırçayla da işte kırdığı boyanın etrafındaki çıkıntıları sıfırlayacak. Aynı zamanda pasta olan yeri de birazcık metali parlatmış olacak. Üzerindeki pas tozunu almış olacak. Daha sonrasında sülyen atıyoruz. Sülyen ismindeki boyayı kullanıyoruz. Daha sonra bir kat daha sülyen atıyoruz. Sonra final boyası yapıyoruz. Güvertede de gezerken belki yerlerde görmüş olabilirsiniz. Parça parça boyalar var. Onlar da daha önce kırıldı, tel fırça yapıldı ve sülyen olarak boyaları tamamlandı. Son kat boyaları kaldı. Onlar da işte artık müsait olunduğu zaman gemici arkadaşlar tarafından yapılacak. Şu anda görmüş olduğunuz pilot botudur arkadaşlar. Daha önceki videoda anlatmıştım. Limandan birkaç mil açıkta pilot alıyoruz diye. Bu teknelerle geliyorlar pilotlar. Pilot çarmıha dediğimiz sistemden yukarı çıkıp gemiyi limana kadar getiriyorlar. Limanın girişi şuradan. Buradan böyle giriyorsunuz. Daha sonra buraya giriyorsunuz. Yine aynı şekilde bu tarafta da kollar var. Bu tarafta da kollar var. Ama o tarafa tabii ki bizim draftlarımız kurtarmıyor. Orası bir de askeri bölge var orada. Aslında telefonun çekmeme sebeplerinin en büyük nedeni bence o askerinin olması. Büyük ihtimalle bir sinyal kesici var. Çünkü hiç çekmiyor telefonlar. Daha sonra işte biz limana girişi buradan yaptık ve bu şekilde buraya yanaştık. Aynı şekilde karşımızda da bir gemi mevcut. 15-20 gün önce gelmiştik en son. Yine bir pazar günü yanaşmıştık. Buradaki geminin olduğu yere yanaşmıştık. Zaten söylemiştim onu da akşam. Öyle. Şöyle manzarayı da güzel bir size göstereyim. Mükemmele yakın diyebilir miyiz? Evet. Peki şimdilik bu kadar. Gece 12'de vardiyam var. Tekrar ben biraz dinleneceğim. Büyük ihtimalle gecede biraz devam ederiz. Burada yükleme çok az var arkadaşlar. Tahliyemiz daha çok. Yükleme ambar üzeri, kapak üzerinde konteyner olmayacak. Bu sebeple lashing operasyonu da burada olmayacak. Bir sonraki liman Annava'da hayatımız kayacak. 6'şer saat vardiyalar olacak orada. Orası bizi yoracak. Onu biliyorum. Video çekebilecek miyim orada onu hiç bilmiyorum ama birkaç lanet okumak için belki açabilirim kaydı. Şimdilik görüşürüz. Akşam vardiyada görüşmek üzere. See you. 12.4 vardiyasından tekrar merhaba. Şu an saat 2.30. 11.45 gibi crane arızalandı yine. Her zamanki gibi. Bu kez uzun sürdü. Hareket yok, yükleme yok, tahliye yok şu an gemide. Operasyon yok. Ben de şu an safety bir yerdeyim. Birazcık sizinle sohbet etmek istedim aslında. Hemen konuya gireceğim. Merak edenler vardır. Daha önce de böyle bir soru gelmişti bana. Türkiye'deki ekonomik şartlar ortada arkadaşlar. Bugün gemiye çıkmak isteyen, döviz kazanmak isteyen, para biriktirmek, yatırım yapmak, hayatını kurmak isteyen insanlar için ciddetli tavsiyelerim var. En azından bunların üzerinden tekrar konuları değerlendirirsiniz diye düşünüyorum. Ben 3 sene ara vermiştim bildiğiniz gibi. 3 sene öncesinde de mesleğe başlamıştım. Yani bundan 6 sene önce. Yabancı bayraklı bir gemide çalışıyordum. Yabancı bir şirkette. Yine konteyner gemisiydi. Şu an farklı Türk bandıralı bir gemide çalışıyorum. Yine konteyner gemisi. Türk bandıralı olmasının en büyük artısı sigortanızın olması. Sigorta probleminiz yoksa o zaman yabancı bayraklı gemilerde çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü sigorta farkını maaşınızın üzerine ekliyorlar. Yani 250-300 var, 400 dolara yakın bir fazlalık var orada aldığınız paralar. Yabancı bayrak ve Türk bayrak arasındaki fark en basitinden bu. İlk kez gemiye katılacaksanız ve bununla alakalı eğitim aldıysanız ya da alacaksanız tercih etmenizi istediğim, tavsiye ettiğim öncelikle makine bölümünü tercih etmenizi isterim. Eğer personel olarak katılacaksanız gemiye. Zabit olarak çalışacaksanız da yine makine bölümünü tercih etmenizi tavsiye ederim. Bence makine çiçektir abi. Limanlarda çalışma yok. Normal 8-5 çalışıyorsunuz. Hafta sonu çalışma yok. Tatil. Limanlarda dışarı çıkmanız daha basit, daha kolay.
Bunun gibi bir sürü artıları var. Güverte bölümünü seçerseniz limanlarda vardiyalarınızın dışında dışarı çıkış varsa eğer limanda, ülkede o zaman siz de çıkabilirsiniz. Ama dediğim gibi en az 4 saatlik vardiyanız, 2 saatlik istirahat süreniz var. Bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Konteyner gemileri limanlarda az zaman harcar, az kalır, taksi gibidir. Limanları sıktır. Geceleri soğuk ve serin, gündüzleri kurak ve yaşlı geçer. Konteyner gemisiyle dökme gemisi arasındaki fark videonun başına eklemiş olmam lazım. Hemen kıç tarafımızdaki dökme gemisi ile şu anki mevcuttaki üzerinde bulunduğum konteyner gemisi üzerindeki fark yük farkı arkadaşlar. Birisi konteyner taşıyor, birisi kuru dökme yük taşıyor. İşte kömür, buğday, tahıl, mısır, arpa vesaire bu tarz şeyleri taşıyorlar. Çok bir de dip yük dediğimiz işte bağlanmış metaller, silindirler vesaire bunları taşıyor dökme gemileri. Bu gemilerdeki en zor işlemler ambar yıkanması gibi durumlar söz konusu olduğunda en zor olan kısım orası. Yazı, kışı, soğuğu, sıcağı bunlarda biraz yorulabiliyorsunuz. En fazla uğraştıracak olan kısımda sintineler, ambarların işte giderlerinin olduğu devreler diyeyim, oraların temizliği de yapılması gerekiyor. Bunlar yorabilir. Ama atıyorum buğday taşıdınız, arpa alacaksınız ya da buğday taşıdınız, buğday taşıyacaksınız tekrar. O zaman tabii ki ambarı temizlemenizin bir mantığı yok. Ama kömür taşıdınız, boşalttınız, işte buğday ya da işte tahıl ya da mısır alacaksınız. O zaman ambarın yıkanması gerekir. Deniz suyuyla, tatlı suyla, kimyasal suyla, kevlerle yıkanıyor. Bazen çıkmayan lekeler boyanıyor o derece. Zorlukları bunlar aslında baktığın zaman ama konteyner üzerindeki zorluklara göre o aslında bana göre hiçbir şey değil. Çünkü konteynerla kuru yük gemisi arasında, dökme gemisi arasında bir kere seyir zaman farkı var. İstirahat süreleriniz daha sağlıklı. Kıç taraftaki o gemi Brezilya'dan ayın 20'sinde kalkmış. Bugün ayın 11'i, 12'si oldu. Nereden baksanız bir 20 günlük bir seyir var. Hadi bunun 3-5 günü burada Alcer'de açıkta demir olsa 15 günlük bir seyirden bahsediyorum. Bu da mükemmel bir zaman. Limanlar da aynı şekilde dökme gemileri için rahat geçiyor. Yükleme ve tahliyesi uzun sürüyor. Nereden baksanız 10 gün en az limanlarda kalıyor. Hele ki böyle limanlarda belki 20 gün, bir aya yakın kaldığı oluyor. Bu süre zarfında tamam şimdi Alcer'de çıkışlar yok ama atıyorum Brezilya'da 20 gün, 25 günlük bir dışarı çıkma hakkınız olduğunu düşünün. Tabii ki buradaki handikapları şuna göre yapın. Makineciyseniz nasıl rahat çıkarsınız? Güverteciyseniz işte vardiyanızın dışında nasıl çıkarsınız? Gibi bunların handikaplarını siz yapın. Yabancı bayraklı ya da Türk bayraklı dökme gemilerinin maaşları konteyner gemilerine göre bir tık daha az. Ama çok da sorun değil. Çok uçuk bir fark yok arada. Tabii bir de kimyasal tankerler var mesela. Onlarda çalışmak riskli, biraz daha riskli. Bunlara göre daha riskli. Onlardaki çalışma prosedürleri de zor. Ona göre de maaşları yüksek. Devam edeceğiz. Tanker gemilerinden bahsediyordum. Vardiyam bitti şu an. Vardiyacım değişti. Ben gemide zaten şu an operasyon yok, hareket yok. Daha sessiz olan bir yere geldim. Hemen kısaca ondan da bahsedeyim. Tanker gemileri yabancı veya Türk bayraklı olmak üzere fark etmeksizin dökme ve konteyner gemilerindeki maaş oranları daha yüksek. Yabancı bandıralı bir gemi olursa, yabancı bir şirket olursa tabii ki maaş fazla ama dediğim gibi yine sigortası yok. Arkadaşlar kısaca şöyle bahsedeceğim. 6 yıl önceki alınan maaşların değeriyle şu anki alınan maaşlar arasında zaten rakamsal olarak çok bir fark yok. Hatta hiç yok. Dövizin TL karşısındaki yükselişi ederinin karşılığı değil. Yani kazandığınız parayla o zaman bir araba alabiliyorken küçük bir yatırımla şu an 6 sene önce aldığım 2012 model arabayı bu zamanda şu anki dönem 2025 yılında maaşınıza hiç dokunmadan bile biriktirseniz alamazsınız. Bu da doların TL karşısındaki değeri mi, değersizliği mi siz buna karar verin. Eğer ki birikim yapmak için gemiye çıkmaya karar verdiysen bence bir kere daha düşün. Çünkü taksilik yaparak da bu gemide kazandığın paradan daha fazlasını kazanabilirsin. Sen dünyayı gezmek istiyorsundur. Para vermeden dünyayı gezmek istiyorsundur. Bunun için de geminin gideceği ülkelerde şanslı olmalısın. Dışarı çıkış olan ülkelere denk gelmen lazım. Vesaire vesaire arkadaşlar. Gemideki yaşam zordur. Gemideki hayat zordur. Bu kuru yükte de, tankerde de, konteynerde de iş bir şekilde yapılır arkadaşlar. İş bir şekilde. Raspası, boyası, elektriği, işte ne bileyim makinesindeki problem, aklınıza ne geliyorsa bütün problemler bir şekilde hallolur. Gemideki en büyük problem insanı yorması problemi. Yani geminizde problemli insan, alçaklık psikolojisi olan, çocukluğundan beri değişik şartlarda yetişmiş olan insanlarda farklı bir
Hele ki birazcık da yetkilendirildiyse farklı bir tepki ortaya koyuyorlar. Bu ama değişmiyor. Yani gemilerde bu tarz insanlar hep var. Gemiye gelecek olan insanların psikolojisinin çok güçlü olması lazım. Yani kendine güveniyor olması lazım bu konuda. Yoksa hazin bir sonla ya bu muymuş falan filan deyip gemiden ayrılacaktır. Yani bunun kaçarı yok. Önemli olan kavgasız, gürültüsüz, sağlıklı, kimsenin başına bir şey gelmeden temiz bir kontrat tamamlamak. Buna kilitleneceksiniz, buna odaklanacaksınız. Dediğim gibi dünyayı gezmek istiyorsanız okey, bu iş yapılır. Ama para kazanıp biriktireceğim, ev alacağım, araba alacağım diyorsanız personel olarak bu iş yapılmaz. Şu an yapılmaz. Maaşlar dediğim gibi çok düşük. Gemi tercihiniz olacaksa da ondan da değinmiş olalım yine. Hangi tarz gemide çalışmalıyım derseniz dökme gemisi her zaman en iyisi. Dökme gemisini her zaman değerlendirin arkadaşlar. Dediğim gibi limanları uzun, seyri uzun, işleyiş düzenli, mesai saatleri düzenli. Yani konteyner gemilerine göre düzenli. Şimdi siz konteynerde limanlar yakın. 2 gün, 3 gün maksimum uzaklıktaki limanlara gidiyorsunuz. Bazen gün içinde 2 liman yakıyorsunuz. Marmara içinde bazen öyle oluyor. Neredeyse dinlenemiyorsunuz bile. Aynı zamanda pazara da denk geldiyse liman, ki genelde öyle olur. Biz bu gemiye katıldığımızdan beri pazara denk gelmeyen bir liman görmedim ben. En son buraya geldiğimizde bundan 15-20 gün önce yine pazar günüydü. Onda da akşam üzeri aldılar. Geçtiğimiz pazar günü de normalde pazartesi günü yanaşacaktık. Ama önceki geminin yükü iptal olmuştu ve bu sebepten dolayı bizi limana aldılar. Hoş, limana aldılar ama başladılar mı çalışmaya? Yok. Ertesi gün sabah 7.30-8'e kadar operasyon yoktu. Buradan Alcer liman yetkililerine sesleniyorum. Ulan bizim pazarımızı niye ya? Şu an en çok zoruma giden şey bu. Peki, yarın büyük ihtimalle kalkacağız gibi gözüküyor. Böyle giderse nasıl kalkacağız onu da bilmiyorum. Yarın belki birazcık daha sohbet etme şansımız olur. En kötü ihtimalle kamerada biraz diyalog kurarız. Çünkü dışarıda aşırı ses var. Bu sesten dolayı konuşamıyorum. Yani konuştuğum ses size tam olarak geçmiyordur. Şu anda da uğultu var. Öndeki geminin, yandaki geminin, kıçtaki geminin uğultuları, sesleri, limanın sesleri sesimi boğuyor. Bu sebeple doğru iletişim kuramayacağımızı düşünüyorum. Ondan dolayı belki kamerada devam ederiz. Bu limanda size elimden geldiği kadar manevradan sonra geminin işte tahliyesinde, yüklemesindeki halatların deslenmesi, sulandırılması vesaire bunlarla alakalı şeylerden bahsettim. Ambar içini gördünüz, crane'in nasıl çalıştığını, crane ile Genter'ın arasındaki farkı Genter'lı olan bir limana gittiğimizde daha net anlayabileceğiniz şekilde göstereceğim. En azından bunu gördünüz, bir de onu göreceksiniz. Peki şimdilik bu kadar. Ben gider dinlenmeye, istirahate. Allah selamet versin herkese. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.